Arkadaşlar herkese merhaba, ben Crypto Hunter. Bugün sizlerle yepyeni bir proje olan Win, yani diğer adıyla Dvin'i inceleyeceğiz. Bu proje aslında yüksek hype getireceğini düşünüyorum. Çünkü Solana ağında çıkacak, yarın çıkacak, tam yükseliş dönemindeyken çıkacağı için bence gayet önemli bir proje olacak. İsterseniz de vakit kaybetmeden projenin ne olduğuna geçelim. Aslında bu proje bir sorundan ortaya çıkıyor. Bu sorun nedir? Şarap üreticilerin, ünlü şarap markalarının müşterileri hakkında yeteri kadar fazla bilgiye, dataya sahip olamamasından dolayı bu proje doğuyor. Ve bu proje diyor ki biz şarap üreticileriyle şarap tüketicilerini bir araya getirebilecek global bir marketplace yaratalım. Ve bu marketplace içerisinde şarap üreticileri dijital NFT'ler üreterek her şaraba bir NFT üreterek ve kullanıcılar da bu dijital NFT'leri satın alarak hem şarap üreticilerine bir data sağlasın hem de şarap üreticileri şarap tüketicilerine bu coin'i kullanarak ödül versin. Aslında tek amaçları bu. Dijital Mantar NFT diye bir NFT çıkarıyorlar. Yani bunlar oluşturdukları NFT marketplace içerisinde, yani şarap marketplace'i desek daha doğru olur. Bu şarap marketplace içerisine şarap üreticilerinin tek tek böyle her şişe başına bir NFT olmak üzere NFT üretileceğini söylüyor. Örnek veriyorum, Umut markası bir şarap üreticisi ve 3 çeşit şarap üretiyor. Beyaz şarap, kırmızı şarap, sallıyorum pembe şarap. Ve bunların hepsi, yani her şişeye farklı bir NFT üretiyorum. Çünkü yani satın alıma göre, ben mesela gittim siteden satın aldım. O adam bana NFT'mi üretti, verdi. Bu sayede şarabımı bana yolladı. Ben adresimi vesairemi girdim. Şarabımı bana yolladı. Şarap bana teslim edildi. Şarap bana teslim edildikten sonra burada bu NFT'nin bir özelliği var aslında. Bütün amaç bu. Open Bottle diyor. Yani şarap elinize geçtikten sonra NFT'yi açtığınız an bu oluşan dijital mantar NFT tadım token NFT'sine dönüşüyor. Allah Allah, ne oldu? Hah. Tadım token NFT'sine dönüşüyor. Bu tadım token NFT'si peki ne? O şeyi açtığınızın bilgisini şarap üreticisine veriyor ve şarap bu Open NFT dediğinizde de size Win token kazandırıyor aslında. Bu Win tokeni peki nereden alıyorsunuz? Şarap üreticilerinden alıyorsunuz. Yani şarap üreticileri aslında reklama vereceği parayı size vermiş oluyor ve siz de para karşılığında datanızı satmış oluyorsunuz. Bu aslında bir win-win gibi bir özellik. Bu tadım token NFT'sine dönüştükten sonra ne oluyor dersiniz? Bunu 12 kişiye kadar paylaşabiliyorsunuz. Burada bu şekilde gösteriyor. Ve paylaştığınız her arkadaşınız da win kazanabiliyor. Bu sayede şöyle söyleyeyim aslında. 12 tane arkadaşınız var ve 12 arkadaşınızla birlikte şarap içiyorsunuz. 12 arkadaşınızla bu NFT'yi verdiğinizde, paylaştığınızda bu 12 arkadaşınızın datası şarap üreticilerine gidiyor. Şarap üreticileri diyor ki diyor Umut, Ahmet, Mehmet, A, B, C kişileri beyaz şarabı daha çok seviyor. Çünkü beyaz şarap NFT'mi aldı, beyaz şarabımı aldı benim ve şu anda beyaz şarap tüketiyorlar diyor. Bu yüzden diyor bu 12-13 kişiye göre ben reklam çıkabilirim diyor. Peki biz ne kazanıyoruz? Bu şarabı alırken, yani ben marketten alırım abi, bununla mı uğraşacağım diyorsun. Burada da bu kazanç, yani Win token kazancı devreye giriyor. Siz bu şarabı NFT ile birlikte aldığınızda alır almaz bu Open the Bottle seçeneğine tıklayıp Win tokeninizi alıyorsunuz. Arkadaşlarınızla paylaştığınızda hem siz hem arkadaşlarınız Win token kazanıyor. Yani bildiğin şarap içerken para kazanıyorsunuz. Verilerinizi paylaşıyorsunuz bu sayede aslında. Bu coin'in amacı da aslında bu. Coin'in bu kadar tutacağını düşünmem de şu aslında arkadaşlar. Bu bir RWA projesi. Bildiğiniz gerçek hayattaki şarabı tokenize ediyor ve bir resim haline getiriyor. Bu resmi siz alarak hem şarap satın alıyorsunuz hem de Win token kazanıyorsunuz. Bence şarap severler için çok büyük bir nasıl anlatsam, çok büyük bir deneyim. Tokenomics'ine geçelim arkadaşlar. Sizlerle birlikte yani ne işlevi var bu tokenin diye hemen bakalım. Burada zaten diyor tokenin büyümesini teşvik etmek, token arzının %63'ünü teşviklere vereceğiz diyor. Ya bu teşviklerden kasıtlar işte siz şarap alacaksınız ve şarap NFT'sini açtığınızda siz Win token kazanacaksınız. %63'ünü bu şekilde dağıtacaklarmış.
Sonrasında sadakati ödüllendirmek diyor. Ee, Şarap almak, içmek, arkadaşlarınızla paylaşmak, ailenizle paylaşmak gibi yani etkinliklere katılmak. Burada yani yine aslında kendini bilinir kılmaya yönelik bir şey var. Ödül mekanizması var aslında. Sonrasında token sahipleri yani belli bir tokene sahip olan insanlar özel şarap imalathanelerinde statü kazanacak ve bazı koleksiyonları öncelikli satın alabilecek. Yani ben çok şarap sever bir insan değilim ama büyük ihtimalle şarap koleksiyonerleri belli koleksiyonlara ulaşmak için Allah bilir ne müzayedelere katılıyorlardır. Yani yok diyemem, tabii ki de vardır. Bu müzayedelere veya da bu şeylere öncelikli bir erişim sağlamış olacaklar. Ondan sonrasında dediğim gibi bu kendi oluşturdukları marketplace'te ticaret edebilecekler. Şarap şişelerini satın alabilecekler. Ya da şarap ekleyebilecekler. Yani kendileri şarap bile satabilecek aslında. Bu arada şarap üreticilerinin her şişe bir dijital mantar basarak zincire şarap ekleyebilmeleri için 1000 bakiyesine sahip olmaları gerekir diyor. Yani aslında şarap üreticileri size Win token veriyor. Yani eee WinLabs size token vermiyor da şarap üreticileri sırf sizin datanız karşılığında kendi parasıyla aldıkları Win tokenleri dağıtıyor. Bu yüzden coin enflasyonist değil, aslında tamamen bir alım ve satım üzerine dönüyor. Öyle diyebilirim. Üstüne bir de DAO'su olacakmış. DAO'sunu bakalım göreceğiz. Ticker Win SPL yani Solana ağında çıkacak. 1 milyar supply'ı var. 180 milyon circulating supply'ı olacak. Kimlere verilecek diye bakıyoruz. %11'i token launch'unda gidecek. %5'i stratejik rezerv olacakmış. %3.9'u kapital partner. %63 ekosistem growth, yani bu dediğim ödüllendirmelere gidecek. %7'si de community. Bakalım. Zaten şimdi ekosistem büyümesi dediğimiz yani ekosistem growth'ta %63 hiçbiri açılmayacak launch'ta. O yüzden hiç buraya bakmamıza gerek yok. Şimdi burada bakıyorum tekrardan Medlets topluluğuna. Şurada hemen İngilizcesine bakalım. Seller Challenge. Bu Seller Challenge dedikleri de büyük şarap üreticileriyle birlikte 2022'den beri birlikte geliştirdikleri bir etkinlikmiş aslında. Onlara dağıtacaklar. Medlets topluluğuna dağıtacaklar. Jupiter topluluğuna dağıtacaklar. Biliyorsunuz ki şu anda Solana Breakpoint var. Onlara dağıtacaklar. Ve süper takım şeylerine dağıtacaklar. Bunlar %100 bir şekilde kilidi açılacak. %11 token lansmanında dağıtılacak. Jupiter rampasına dağıtılacağı için %4.1'ini oraya ayırmışlar. %7'sini de likidite olarak ayırmışlar. Sermaye ortaklarına, katkıda bulunanlara veya stratejik rezervde bulunanların hiçbirinin kilidi launch'ta açılmayacak aslında. Bu yüzden arkadaşlar gayet güzel 180 milyon bir supply ile başlıyor ve coin'in değeri de aslında şöyle göstereyim sizlere. Coin'in değeri de aslında 0.04. Yani şöyle göstermem gerekirse 180 milyon çarpı 0.04 7.2 milyon dolar market cap'te başlayacak bu coin. Böylesine büyük bir projenin aslında her ne kadar ilgi alanım olmasa da böylesine büyük bir projenin 7 milyon market cap'te başlaması çok 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 düşük. Nice meme coin'ler var. 15-20 milyon dolarlara hani bir günde gözünü açıp kapayana kadar gelebiliyorlar. O yüzden isteyen olursa burada Meteora'nın Alpha Vault seçeneğiyle 0.04 fiyatından satın alabilirler. Eğer isterlerse de token launch edildikten sonra yarın Jupiter'den bu şekilde satın alabilirler. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendilerinin Twitter sayfası da burası. İncelemek isterseniz aşağıya linkini bırakırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.